Seyahatleriniz sırasında havalimanında bavulunuzun içindekilerin neden dikkatlice kontrol edildiğini hiç düşündünüz mü? Peki ya o masum görünen meyvelerin ülke tarımına milyarlarca dolarlık zarar verebileceğini? New York'taki John Fitzgerald Kennedy Havalimanı'nda her gün binlerce çanta açılıyor. İçlerinden bazen uyuşturucu çıkıyor, bazen bir avokado. Ama her birinin arkasında dev bir güvenlik ağı, eğitimli köpekler ve hatta muffin canavarı var. Hazırsanız gelin birlikte adını 35. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan John Fitzgerald Kennedy'den alan bu havalimanının yasaklı eşyalarla nasıl başa çıktığını keşfedelim. Her gün New York'taki John Fitzgerald Kennedy Havalimanı'na yaklaşık 43 bin uluslararası yolcu iniyor. Burası ABD'nin en yoğun uluslararası giriş kapısı. Bu terminalde saatte neredeyse 1000 bavul işlem görüyor. Ve o bavulların içinde ülkeye sokulması yasak olan birçok şey var. Günde ortalama 50 kilodan fazla yasaklı yiyecek ele geçiriliyor. Peki bu eşyalara ne oluyor dersiniz? Eğer 90'larda CFK'ya gelmiş olsaydınız, Amerika'ya bir şey sokmak bugüne göre çok daha kolaydı. Ama 11 Eylül'de yapılan saldırıdan sonra ülkeyi koruma anlayışı değişti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı kuruldu. Havalimanlarında karşımıza genelde iki tür yetkili çıkar: memurlar ve tarım uzmanları. Görevleri ülkeye sokulmaması gereken milyonlarca ürünü tespit etmek, el koymak ve gerekirse imha etmek. Bazen bu büyük görev için yardımcılara ihtiyaç duyuyorlar. Onlar bu dünyadaki dört ayaklı dostlarımız. İşte Spike. Kendisi 8 yaşında bir Belçika Merinosu ve uyuşturucu tespiti konusunda uzman. Bugüne kadar yüzlerce uyuşturucu maddeyi ortaya çıkardı. Ama onu özel yapan şey pasif tepki dediğimiz eğitim şekli. Spike bir şey tespit ettiğinde havlamıyor, saldırmıyor. Sadece usulca oturuyor. Eğer haklıysa ödülünü alıyor. En sevdiği ödülse bu oyuncak. Bu havaalanında yakın zamanda 12 kilo ekstazi ele geçirildi. Bu gibi maddeler gizli bir imha merkezine gönderiliyor. Yerleri ise tamamen gizli tutuluyor. Çünkü bu bir ulusal güvenlik meselesi. Şaşırtıcı ama gerçek. Bu havaalanında en çok ele geçirilen şey uyuşturucu değil, yiyecek. Evet, normal bir yolcu yanında getirdiği yiyecekleri beyan etmek zorunda. Etmezse yakalandığında 1000 dolara kadar ceza alabiliyor. Bu yiyecekler memurların iştahını kabarttığı için değil, Amerikan tarımını korumak için el konuluyor. Çünkü bir mango ya da bir jambon bile beraberinde hastalık veya zararlı böcek taşıyabiliyor. İşte bu noktada tarım uzmanları devreye giriyor. Onlar ülkenin tarımsal çıkarlarını ve hatta biyoterörizm riskini bile göz önünde bulunduruyor. Mesela Florida'daki portakal üreticileri yıllar önce Asya narenciye pisilidi yüzünden milyarlarca dolar zarar etti. Yine başka bir zararlı böcek türü Asya uzun boynuzlu böceği milyonlarca dolarlık ağaç kaybına neden oldu. Bu nedenle küçük bir parça yasaklı yiyecek bile büyük tehlikeler yaratabilir. Ülkeye giren her çanta kontrol edilmeye çalışılsa da bu neredeyse imkansız. İnsanlar için tabii ki. Ama köpekler için değil. Onlar sadece uyuşturucu değil, yiyecekleri de koklamak için eğitiliyor. Zamanla yüzlerce farklı kokuyu ayırt etmeyi öğreniyorlar. Başarı oranları ise %90'dan fazla. Köpekler bir eşyayı tespit ettiğinde görevli çantayı X-ray cihazına yönlendiriyor ve elle arama yapılıyor. Eğer yasaklı bir şey bulunursa o eşya geçici kutulara alınıyor. Son durak ya bir öğütücü ya da bir yakıcı. Görevliler bu eşyaları torbalıyor, etiketliyor veya muffin canavarı adı verilen dev öğütücüye ya da yakma ünitesine gönderiyor. Muffin canavarı genelde meyve ve sebzeleri öğütmekte kullanılıyor. Ama önce uzmanlar bu ürünleri inceliyor. Her meyve eziliyor, kesiliyor, içinde larva ya da hastalık belirtisi olup olmadığına bakılıyor. Bir şey bulunursa daha detaylı inceleme için Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na gönderiliyor. En çok ele geçirilen meyveler avokado, mango ve narenciye. Evet, sadece bir meyve gibi görünebilir ama içinde dev bir tehdit saklıyor olabilir. İşte bu yüzden burada yürütülen bu titiz operasyon sadece bir havalimanı güvenliği meselesi değil. Aynı zamanda tüm ülkenin sağlığını ve ekonomisini koruma savaşı. Gördüğünüz gibi
Bir yolcunun bavulunda taşıdığı küçücük bir ürün bile koca bir ülkenin sağlığını ve ekonomisini tehdit edebiliyor. Bu yüzden o uzun güvenlik sıraları ve detaylı kontroller aslında hepimiz için. John Fitzgerald Kennedy Havalimanı'nda her gün görev başında olan memurlar, tarım uzmanları ve sevimli köpekler sayesinde bu karmaşık sistem başarıyla yürütülüyor. Videoyu beğendiyseniz destek vermek için beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.